Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Kur'an-ı Azimüşşan'da Hz. Adem Efendimizin yaratılışına ilişkin ayet-i kerimelere geleceğiz sırasıyla. Ancak bugün sizlerle toprağın balçık halini konuşacağız. En sonki derste hatırlarsınız toprak yoğun bir şekilde su çekiyor. Su hasıl olmuştu ve bunun üzerinde bir prizma var. Tam bu andan bahsediyor İmam-ı Taberi, Tarihi Taberi'de bahsediliyor. Ondan sonra diyor bu balçığa güneş vurdu, kurudu ve salsal oldu. Bu kuruma aşamasındaki balçık seviyesini biraz açmamız gerekiyor. Çünkü burada insanoğlu için de büyük hikmetler var. Yaratılış anına ilişkin Siyer-i Nebi yolculuğunda. Tabi tarihi tabiriyle bu ve buna benzer konularda özellikle yere ve mekana göre değişken olan boyunun yerden göğe kadar olduğu beyan edilir. Kimi zaman bu söylemle de bazıları farklı yorumlar çıkarmaya çalışırlar. Burada yer ve gök arası kadar genişlikte ve büyüklükte ibareler. Birincisi Hz. Adem Efendimizin mevcut olduğu alanla alakalı bir ilişkilidir. Yaratılmadan önce toprak serildiğinde, nefhai ilahi kendisine takdir edildiğinde, ruh hasıl olduğunda, cennetteyken dünyaya geldiğinde bunların hepsinde bir boy farklılığı var. Yerle gök arasında olması ise onun yaratılışında yerden göğe kadar hasıl olan durum beyan ediyor. Çünkü göklere getirilmiş Hz. Adem Efendimiz yerden göğe bir çıkış söz konusu. Bir diğer taraftan semaların kademelerinden kendisine ikram edilmiş olan bir geçiş süreci var. Sonrasında Sidretül Münteha'dan kendisine verilmiş olanlar var ki önceki derslerde beyan etmiştik. Dolayısıyla bu ve buna benzer ibareler birer abartma değil, bir görüş biçimi. Dolayısıyla bunların hepsinde gelmiş bu kaynaklarımızda var olan ulemanın söylemleri birbirleriyle çelişmiyor ki Siyer-i Nebi'deki bu çelişmez alanlarında altını çizerek bir araya getirmiş ve derlemiş oluyoruz. Siyer-i Nebi'nin bu alanda elbette fazla bir kaynak açılımı yok ama Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam hayatına yaklaştıkça özellikle işte peygamberler tarihiyle beraber başlayacağımız o süreçte kısa kısa öz beyan ederken biiznillah oradaki diğer siyerlerdeki beyanatların arasında çelişki var diyen zihniyeti de olmadığını delillendirmiş olacağız. Efendim döndük yine balçık haline. Bu balçık elbette ki toprakta bir o salsal dediği yapı Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği üzere yol olan topraktır. Dolayısıyla artık suyu almaz bir hale geldiğinde böyle nehir kenarlarında ya da bir alüvyonel toprak gözünüzün önüne getirirseniz toprağın artık suyu kabul etmediği, kendine bir akış zemini oluşturduğu bir damar gibi damar bir boşluk var. Dolayısıyla bu boşlukta su gidiyor ve geliyor, gidiyor geliyor, artık toprak suyu kabul etmez bir hale geliyor. Su bu haldeyken, Hz. Adem Efendimizin toprak halindeyken üzerinde bu damarlarda 70 yıl boyunca gidiş ve gelişini devam ettirir. Hatta 63. yıla geldiğimizde dönem de diyebilirsiniz bunu. O mekanın tarihi şimdi bu andan anlayacağımız kadar bir tarih değil. Bu an için anlamak için söylüyoruz. Bir ömür gibi düşünün. Su üzerinde gidip gelirken 63. yılında bir köpürme hasıl oluyor ki bu da Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat yaşıdır. Bedenen ahirete intikalinin alim berzaha geçiş yaşıdır. Dolayısıyla insanoğlu için 63 yaş artık yeni bir hücre oluşumunun tamamen durduğu ve yaşlılık sürecinin başlandığı bir serüvendir. Tabiri caizse Allah Azze ve Celle Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninin yaşlanmasını dünyadayken izin vermemiştir. Onun yaşlanıp böyle daha yorgun bir halinin görülmesine izin vermemiştir. O saate geldiğimizde anlatması çok zor olmakla beraber biiznillah çok hikmetleri var. Birini de böylece beyan etmiş olduk. Böylece Mekkeli müşrikler, etraftaki civardaki müşrikler, münafıklar onun böyle bir yaşlı halini görmediler. Dolayısıyla Allah Resulü için genç yaşında vefat etti desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız Allah'ın izniyle.
Tabi bu su gelir giderken toprak çeşitli renklere bürünüyor çünkü toprağın üzerindeki mineral yapı gelişmeye başlıyor. Diğer madde üzerine geliyor ve hiçlik makamından üzerine gelecek olanlar var. Dolayısıyla bu toprağın her bir rengi aslında insan ırklarının temel yapısı olan DNA'nın da gelişiminin formülizasyonunu meydana getiriyor. Dolayısıyla insan ırkının ten rengi aslında bu ilk suda var olan mineral yapının DNA ile olan ilişkisidir. Dolayısıyla hem geldiğimiz toprakla alakalıdır amenna ve seddakna ama bir diğer taraftan da suyun bu balçık halindeki yani geliş gidişinde insan DNA'sının kodlamalarına ilişkin bir yapıyı oluşturur ve bu yapının en stabil hali buğday teni dediğimiz ten rengidir. Dolayısıyla biz Hz. Adem Efendimizin insan olarak anlatmaya başladığımızda orada da ifade edeceğim üzere buğday tenli bir insanla karşılaşacağız. Bugün de incelemeler yapıldığında görülecektir ki buğday teni içerisinde bütün renkleri barındıran güneşin ışığı gibi bir ışıktır tabiri caizse. Efendim toprak balçık halindeyken bu uzun süre içerisinden bize hikmetli bir alan var, onu beyan edelim. Sidretül Münteha'da görevli olan 8 melek Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisiyle geldiler ve konuşmaya başladılar. Bunlardan 4 tanesi insanoğlu için onun yaptığı veya onda olabilecek eksiklikleri, nefsinden doğacak eksiklikleri beyan ederken diğer 4 melaike buna karşılık Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram ettiği şeyleri beyan ettiler. Dolayısıyla insanoğluna tabiri caizse verilmiş olan İlk hakiki sözlerdir bunlar. Hani daha toprak halindeyken insan eğitilmeye başlanmıştır. Elbette ki Hz. Adem Efendimiz Allah-u Zülcelal tarafından yetiştirilecek, bütün isimler öğretilecek. Ama burada insanoğlunun atasına verilen şey aslında bütün insanlara söylenen bir söz olarak karşımızdadır. Efendim o meleklerin her birisi geldiler. Euzu Besmele'yi Rahman ve Rahim isimleriyle değil, her birisi kendi lafzıyla beyan ettiler. Ama özetle şunu söylediler. İlk melaike geldi ve dedi ki sen Ademoğlunun toprak haline bakarken zor olanı seçtin. Zor olan ne? Bir nefisle mücadele hasıl olacak. Nefis kendisine verilecek. Ama verilen cevaplarla biz neyi anlayacağız? Nefsin eğitilebilir olduğunu anlayacağız. Diğer melaike ise onun tam karşısında şu sözü beyan ettiler. Sana zoru kolay kıldı. Yani nefsi emmare ile mücadele edeceksin. Bu zor bir seçimdir. Böyle seçildi ama zorlar hep kolaylaştırıldı. Kim tarafından? Allah-u Zülcelal tarafından. Dolayısıyla bizim hayatımızdaki zorluklara hep bu açıdan bakmakta, nefsimizin bizden taleplerine bu açıdan bakmakta fayda var. Her bir zorluk karşısında Rabbim bir kolaylık ikram etmiş. 3. melek geldi, insan için olumsuz olan o cümleyi kurdu. Dedi ki sen kendine zulmettin. Çünkü ona bir nefis verilecek, nefis onda bir zulüm hasıl olacak. Diğeri ise buna cevap hükmünde şu ifadesini beyan etti. Sana kendini tanıyıp zulümden çıkış kapısı verildi. Eğer bu zulme sebep olan nefsini tanırsan Allah-u Zülcelal'in sana ikram ettiği hayat bir çıkış kapısı olacaktır. Ruhaniyetin bunu gerçekleştirebilme imkanıyla yaratılmakta. 4. melaike, 5. melaike ise sen hayırsıza koşarsın buyurdu. Ne bu? Nefsin isteği. Nefis hayırın olmadığı yere doğru koşar. O melek de bunu beyan ediyor. Diğer melek de bir ayna hükmünde tabiri caizse cevap veriyor. Diyor ki hayrı ve şerri yaratan sana akıl verdi. Hayır nedir? Şer nedir? Kur'an-ı Kerim'den okuyup Allah Resulü'nden dinleyip veya sana gönderilecek peygamberden, ulemadan dinleyeceksin. O sana şu hayırlıdır, bu şerdir diyecek, şeriatin olacak. Dolayısıyla aklınla bu şer'i yöne yönelirsen diğer meleğin söylemiş olduğu hayırsıza koşmasın. Ama o melek kime söylüyor sözünü? Nefse. Ve nefse emmare bizlere tanıtılmış oluyor böylece ilk anlamımızda. Ve 7. melek şunu buyuruyor. Sen kararlılıkla şeytana uyarsın. Şeytan senin önüne gelir, kandırır, sen de kanarsın. Ama 8. melek buna çok güzel bir cevapla şöyle buyuruyor. Sana nur ile kalbine nuru ilahi nasip oldu.
Yani Allah Azze ve Celle'nin nuru verildi, kalbinde var. Bir önceki derste ifadelendirmiştik. O nurla sen şeytani midir, hakikat midir? Bu şeytani olandan nasıl kurtulabileceksin? Bu ayrımı yapabilecek feraset sana nasip edilmiştir. İşte mümine takdir edilmiş olan ferasettir bu. Birinci aşamada Allah Azze ve Celle bir zor olanı seçim aşamasında insanoğluna semi basireti beyan etmiş oluyor. Bir basiret takdiri. Zulme karşılık bir çıkış kapısının varlığı insanoğluna takdir edilmiş şeriat beyannamesi. Hayırsıza koşmak ve buna karşılık hayrın ve şerrin yaratılmış olması insanın kendi peygamberine uyma emri ilahisi ve sonunda da bir feyzi ilahi kapısının varlığı beyan etmiş oluyor. Efendim tabii ki bütün bunlar olurken Hz. Adem Efendimiz toprak halinde artık balçık olmuşlar ve bir virüsün prizmaya geçiş anı söz konusu olacak. Nasıl olacak derseniz yarın görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.